Merhabalar dostlar. Herkes barış görüşmelerini konuşurken Karadeniz'de iki Rus tankerine Ukrayna tarafından saldırı gerçekleştirildi. Tabii Ukrayna bu saldırıya üstlendi ama durumun aslında öyle olmadığını Sağır Sultan bile biliyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna Başkanı Zelenski'yi her zamanki çocuk azarlar gibi azarladığı seansların en sonuncusunda Rusya ile barış yapmak zorundasın ve başka bir şansın yok diyerek 28 maddelik barış planını masasına fırlatıp süre vermişti. Ukrayna'da işler Zelenski için gittikçe kötüye gidiyor ve Ukrayna'daki yolsuzluk skandalları peş peşe pıtrak gibi patlıyor. Üstelik ABD, Ukrayna için hazmı çok zor bir barış planını da masaya koydu ve zorla imzalatmaya çalışıyor. Elbette Batı Avrupa ve İngiltere bu savaştan beslendiği için hemen sürece dahil olarak barışı iptal etmek ve uzatmak için bir şekilde hamlelerini peş peşe yapmaya başladı. Şaşırdık mı? Elbette hayır. Şu an Donbas'ı neredeyse tamamen kaybeden ve artık fiili olarak savaşta loser pozisyonuna gelen Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gemilerini vurmaya kalkabilir mi? Elbette hayır. Bu eylem Rusya'yı çok daha sert karşılık vermeye davet eden bir hamle benim nazarımda. Ama Rusya zaten gün aşırı olarak Ukrayna'ya kara saldırılarının haricinde çok sert hava saldırıları gerçekleştiriyor. Ukrayna'nın enerji altyapısı ise felaket durumda ve çok sert geçecek bir kış öncesi Ukrayna çoğu zaman günde 16 saati bulan elektrik kesintilerini yaşıyor. Ve eskiden saldırılar sonrası kısmen tamir edilebilen altyapı tesisleri artık onarılamıyor. Batı daha öncesinde nasıl Ukrayna'yı Rusya ile savaşa ittiyse yine aynı şekilde bizzat organize ettiği eylemlerle işi uzatma çabasını çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Daha dün Zelenski'nin özel kalem müdürü Andrei Yermak'ın yolsuzlukla mücadele kapsamında evine yapılan baskının ardından istifa ettiği açıklandı. Ve yine geçtiğimiz haftalarda iki üst düzey Ukraynalı önemli isim sahip oldukları İsrail pasaportlarıyla Ukrayna'dan kaçarak cezaevine girmekten kurtulmuştu. Peşinden de bu saldırı haberi geldi. Biz de şimdi bu saldırıyı birlikte mercek altına alalım ve aslında ne anlama geldiğini deşifre edelim. Dostlar, yine özel bir içerikle karşınızdayım. Sizlerden ricam videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yazarak bana destek olmanız. Yapacağınız her etkileşim çok değerli. Yapan herkese teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Rusya'nın Karadeniz'deki deniz trafiğini sürdürmek için kullandığı gölge filoya yönelik bu saldırı Ukrayna'nın hem Rusya'ya hem de bölgedeki diğer aktörlere yönelik bir mesajı olarak çok net yorumlanabilir. Saldırının Türkiye'nin deniz yetki alanına yakın bir bölgede gerçekleşmesi de oldukça dikkat çekici bir hamle. Bu durum Ukrayna'nın Türkiye'yi de bu sürece bir şekilde dahil etmek ve iteklemek ve onun tarafsız konumunu kendi lehine değiştirmek için uğraştığı bir çaba olarak algılanabilir. Türkiye, Montreux Sözleşmesi çerçevesinde Karadeniz'in statüsünü korumak ve bölgedeki barışı sürdürmekle yükümlü bir aktör olarak öne çıkıyor. Montreux çok büyük bir anlaşma, değeri her gün biraz daha anlaşılıyor. Ukrayna'nın bu saldırı hamlesi Türkiye'nin arabuluculuk rolünü de biraz zorlayabilir ve bölgedeki güvenlik dinamiklerini de yeniden şekillendirmeye aday. Barış görüşmeleri sürecinde de Putin'in elinin çok güçlü olduğu ve Trump'ın öne sürdüğü anlaşma maddelerinin büyük ölçüde Rusya'nın lehine olduğunu artık herkes biliyor. Ukrayna'nın bu koşulları kabul etmekte çok zorlandığı, hazmedemediği ve elini güçlendirmek için de çeşitli hamleler aradığı da bilinen diğer bir gerçek. Karadeniz'deki saldırı da çok rahatlıkla bu çerçevede değerlendirilebilir dostlar. Ancak saldırının özellikle boş tankerlerin hedef alındığı şekilde yapılması, Ukrayna'nın çevreye ve ekonomiye zarar vermekten kaçındığı, daha çok sembolik bir mesaj vermeye amaçladığı şeklinde çok rahatlıkla yorumlanabilir. Buna rağmen saldırının masumane olmadığı ve bölgedeki gerilimi arttıracağı da çok net. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısının bundan 23 gün önce Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının süresinin dolduğunu açıklaması da bu saldırıyla bağlantılı.
Tahıl koridoru gibi çok önemli bir anlaşmanın artık mümkün görülmediği, çünkü bu hattın güvenliğinin sorgulandığı da ifade ediliyor. Ukrayna'nın saldırısı bu güvenliği büyük oranda zedeledi ve hem bölgedeki hem dünya genelindeki bütün ticari faaliyetleri de riske atıyor. Karadeniz'in dünya ticareti için önemli bir deniz yolu olduğu düşünüldüğünde bu durumun uluslararası gıda trafiğini korkunç bir şekilde etkileme potansiyeli bulunuyor. Karadeniz deyip geçmeyeceksiniz. Putin'in saldırıya tepkisinin ne olacağı öncelikle Ukrayna başta olmak üzere bütün Avrupa tarafından merak ediliyor. Uzmanlar Putin'in saldırıyı doğrudan Rusya'ya yapılmış bir hamle olarak nitelendirmeyeceğini, çünkü gölge filoyu resmi olarak tanımadığını belirtiyor. Bunun yerine Ukrayna'yı bölgenin istikrarını bozmakla suçlayacağı ve barışı geciktirmekle itham edileceği de öngörülüyor ki aslında Kiev'den gelen haberler bunu çok net bir şekilde doğruladı. Benim şahsi görüşüm, Rusya'nın saldırıya karşılık olarak Ukrayna'nın enerji altyapısına ve limanlarına yönelik çok ağır yanıt vereceği şeklinde. Ukrayna'nın enerji altyapısının halihazırda da büyük ölçüde hasar gördüğü ve halkın uzun süreli elektrik kesintileriyle canından bezdiği düşünüldüğünde bu tür saldırıların Ukrayna için ve Zelenski için çok daha ağır sonuçları olacak. Ukrayna'nın iç siyasi durumu da oldukça istikrarsız. Zelenski'nin yolsuzlukla mücadele kapsamında özel kalem müdürünün istifa etmesi ve üst düzey yetkililerin yurt dışına kaçması durumun ne kadar boktan olduğunu gösteriyor. Bu tür adımlar zorlayıcı diplomasi olarak da nitelendirilebilir ve Ukrayna'nın hem içeride hem de dışarıda elini güçlendirmeye çalıştığını işaret ediyor, ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar durum çok net. Ancak ve ancak Karadeniz'deki saldırının da bu çabaları ne şekilde destekleyeceği çok muallakta. Bence çok yanlış bir hamleydi. Karşılığını fazla alacaklar. Toparlamak gerekirse sonuç olarak Karadeniz'deki bu saldırı Rusya-Ukrayna savaşının seyrini ve barış görüşmelerini çok önemli ölçüde etkileyecek bir hamle değil. Saldırı bölgedeki güvenlik ve istikrarı bozma amacıyla yapıldı ve Türkiye gibi aktörlerin de dengeli politikalarını zorlama amacı taşıyor. Ukrayna'nın bu deli hamlesinin arkasında batılı müttefiklerinin desteğini alma ve Rusya'ya karşı pazarlık gücünü arttırma çabası var, ama kimse buna inanmıyor artık, bildiğiniz gibi. Peki Putin bunun adisyonunu Zelenski'ye nasıl ödetecek? Zaten enerji altyapısına ve limanlara yönelik saldırılar ortada. Muhtemelen bu saldırılar 2 kat kapasiteyle arttırılacak. Bu sayede de Ukraynalıların Zelenski'ye isyan etmesi sağlanacak. Ama İngiltere ve Batı Avrupa'nın planladığı gibi bu saldırılar Ukrayna'yı zorunlu barış masasında daha avantajlı kılmayacak. İzlediğiniz için teşekkürler.